Merhabalar. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin yapılışına başlıyoruz. Burada ben kalın ip olarak arkadaşlar bakın 2 tane patik ipimi bir araya getirdim. Elimde siyah kalın ipim yoktu. O yüzden 2 tane patik ipin ikisini bir araya getirerek kalın bir ip elde ettim. Bunu da 4 numara şiş ile başladım. Ve toplamda 19 tane ilmek sayısından başlıyoruz. Bu ilmek sayımız arkadaşlar 37, 36 ile 37 numara ayak numarası için arkadaşlar. Siz ayak numarası çoğaldıkça da ilmekleri daha fazla yapabilirsiniz. Eğer ince bir iple yapmak tercih ederseniz, yani bunu tek kat şu şekilde yapmak istediğiniz zamanda da 30 tane ilmek sayısı yeterli olacaktır. Şimdi isterseniz hemen modelimizin yapılışına geçiyoruz. Buradan arkadaşlar bu kısım topuk kısmı. Topuk kısmımızdan başlıyoruz. Şimdi bütün şekilde hep düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Hem ön yüzünden hem arka yüzünden düz olarak örüyoruz. Yani bu model arkadaşlar bütün herkes kolaylıkla örebilir. Yani ne diyoruz? Örgüye yeni başlayan içinde çok ideal bir model arkadaşlar. Şimdi hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi hem düz hem de arka yüzünden örüyoruz. Evet, şöyle sizlere biraz siyah ipi göstermek istiyorum. Pek fazla görünmüyor ama şimdi hem ön yüzünden hem de arka yüzünden bir sıra düz olarak ördük. Şimdi ikinci sıramızdayız. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada ikinci ve üçüncü ilmeğimi ikisini birlikte düz olarak bir aldım. Buralarda arkadaşlar eksiltme yapıyoruz. Ben ilk ilmekte yapmıyorum çünkü buradaki ilmeğimin düz olması lazım. Yani dikiş yaparken daha kolay olması için bu şekilde yapıyorum, ben tercih ediyorum. Siz de tercihinizi hangisinden yaparsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi diğer ilmeklerimi örüyorum. Sadece burada ön yüzünde eksiltme yapıyoruz. Arka yüzünde ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Bakın son 3 ile ikinci ilmeğimi yine ikisini bir düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de aldım. Bu şekilde. Pardon, ters ördüm. Bakın arka yüzünü hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, burada bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmek kalana kadar bu kenarlardan eksiltme yaptık. Şimdi hemen eksiltme yaptıktan sonraki sıramızda da tekrardan bunları çoğaltma yapıyoruz ve tekrar 19. ilmeğe geliyoruz arkadaşlar. Yine ilk ilmekten değil de ikinci ilmekten artırma yapıyorum. Bu şekilde bakın, öndeki ilmeğimi alıp, yani bir önceki ilmeğimi alıp ondan bir ilmek yapıyorum bu şekilde. Yani bunu yapmamın sebebi arkadaşlar kenarlarda delik oluşmaması için. Hemen son ilmektekini de gösterelim. Bu şekilde yine ön yüzlerinde birer tane hem sağdan hem de soldan ilmek artırarak tekrardan 19. ilmeğe geliyoruz.
Yine arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Evet arkadaşlar, burada 19 tane ilmeğimizi tamamladık. Buradan sonra bu kısım topuk kısmı olduğu için diğer bu topuk kısmından parmaklarımıza kadar olan aralığı ben başka bir ip rengi tercih ettim. Siz isterseniz tek renk de yapabilirsiniz. İsterseniz de farklı renklerde yapabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde hem ön yüzünden hem de arka yüzünden düz olmak şekilde 15 sıra gri rengi kullanacağım ve tekrardan siyah iple devam edeceğim. Sizlere bunu hemen göstereyim şu şekilde. Bakın ilk renk değiştirdiğim zaman da ilk ilmeğimi de o renkle örüyorum. Bu şekilde sıram belli olsun diye. Bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Evet bakın bu şekilde bakın. Bir tane sıramız oluştu. Bu şekilde bir diye sayıyoruz ve toplam ben 15 tane sıra yapmıştım. Sizlere yine bunda da 15 tane öreceğim. Bu 15 sıra bu kalın iplerle arkadaşlar 36 ve 37 numaralı ayağa tam olarak uymaktadır. Şimdi tekrardan bu sıramızı tamamlayalım ve videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bakın 15 sırada tamamladık gri ipimizi. Şimdi tekrar burada aynı topukta yaptığımız işlemin aynısını burada da parmak kısmında da yapıyoruz arkadaşlar. Yine ip değiştirme yapıyoruz. Bu sefer arkadaşlar mesafe kısa olduğu için gri ipimi kesmiyorum. Şöyle ön kısmı alıp buradan ilk başta bir sıra hem önden hem de arka yüzden düz olarak örüyorum. Evet bir sıra normal ördükten sonra şimdi burada 11. ilmeğe kadar eksiltme yapıyoruz. Tekrardan 11. sırada arkadaş 11. sıra demişim pardon 11. ilmeğimize geldikten sonra tekrar 19 tane ilmek olana kadar modelimize tekrar devam ediyoruz artırma yaparak aynı topukta yaptığımız işlemin aynısını burada da uyguluyoruz. Parmak kısmımızı da tamamladık. Bakın şöyle sizlerin kafası karışmasın diye. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 sıra siyah ördüm. Yani buradaki topuk kısmının aynısını burada yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrardan yine aynı gri ile devam ediyoruz. Burada yine 15 sıra gri ördükten sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar burada ikinci gri'mizi de ördük. İkinci kısmımızı bakın şu şekilde oldu. Patiğimizin modeli. Şimdi burada arkadaşlar yanlardan ilmek artırması yapacağız şu şekilde. Yani bu sayımızı ikiye katlayacağız. Burada 19 taneydi. Kenarlardan bir tane 10, bir de buradan 9 olarak ekleme yapıyoruz. Şimdi ben sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Şu ilmeğimi tutup bu şekilde buradan ilmekler çıkartıyorum. Bu bir. Bakın şişimi tekrar buna geçirdim. 2 3 4 5
6, 7, 8, 9. Tamam. Buradan 9 yaptık. Diğer taraftan da 10 tane ilmek artırıyoruz. Şimdi buradan ilk ilmeğimi örüyorum. Arkadaşlar bu kısım patiğimizin bilek kısmı. Sizlere de böyle bir bilgi vermek istedim. Şimdi bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Evet, şimdi tekrar buradan da yine aynı bu şekilde yaptığımız gibi şöyle tutarak buradan da 10 tane ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde bakın. Evet arkadaşlar, buradaki ilmeklerimizin toplam hepsi 38 ilmek olacak arkadaşlar. Evet, burayı da örelim. Ben burayı arkadaşlar şöyle göstereyim, söyleyeyim sizlere. Buranın uzunluğunu siz kendiniz belirleyeceksiniz. İster yani bu kısım şöyle 5 santim de örebilirsiniz. İsterseniz 10 santim de örebilirsiniz. Burası örneğimizin son kısmı. Burada sizin uzunluğu size kalmış arkadaşlar. Eğer patik tarz istiyorsanız kısa örebilirsiniz. Eğer biraz pandif, uzun, büyük pandifler gibi de olabilir derseniz de siz uzun örebilirsiniz. Evet, şimdi buradan sonra örneğimize devam edelim. Ve modelimizin de son ilmeklerine geçelim arkadaşlar. Buradan sonra arkadaşlar ben örneğimin bitmiş haline geçeceğim ve sizlere dikimini tarif edeceğim. Bu ikinci gri kısmımızı da tamamladıktan sonra buralardan artırma yapmıştık arkadaşlar. Ben 3 sıra kadar daha gri ördükten sonra bu bilek kısmındaki lastik kısmını siyah ile ördüm. Yani şu kadar, toplam nasıl söyleyeyim, 5-6 santim arası ben kısa tercih ettiğim için siz uzun da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sizlere bakın şöyle görünüşünü göstereyim. Evet, şimdi dikme kısmındayız arkadaşlar. Burası ön kısım olduğu için bu şekilde çeviriyoruz. Önce şöyle sizlere birer tane telleme yaparak göstereceğim arkadaşlar. İlk başta buradan, buralar topuk kısmı, ilk ördüğümüz siyah. Buraları bu şekilde telleme yapıyoruz. Bakın buraları ilk başta dikiyoruz. Evet. Şimdi diktikten sonra burayı ortalayarak şu kısmı, bakın şöyle göstereyim, görmemişiz. Şurayı, ikinci ördüğüm siyah kısmı şuradan tutarak tam ortalıyoruz. Ve bu şekilde kenarlardan örüyoruz. Buradan böyle örüyoruz. Ben yine şöyle ördük farz edelim. Yine buradan teylememi yapayım. Kenarımı da aynı alayım. Bu kısma kadar tam şu hizada, bakın şu hizalar gelecek şekilde birbirine, çünkü aynı eşit ölçüde
Aynı sayıdalar. Bu şekilde buraları ördük. Şimdi bakın şu şöyle. Buradaki hani artırma ilmeklerimiz var ya arkadaşlar. Bunları da buradan tutuyoruz. Bu şekilde burayı tam ortalayarak ikiye katlayıp isterseniz ilk başta yine şurayı da bir teyleyelim, yani dikelim. Kolay olsun, yani aklınız karışmasın. Hem de modelimizin ilmeklerinde bir kayma olmasın. Evet, burayı da teyledik. Şimdi en son topuk kısmımız kaldı. Bakın şurada bir çukurluk oluştu. Burayı yarı yarıya, bir tarafını bir tarafına ilmeklerimizi tam ortalıyoruz. Bunda tekrar bunda buradan dikiyoruz. İşte bu kadar. Çok basit, gördüğünüz gibi dikimi. Evet, şu şekilde. Burada bitmiş hali bir tane var arkadaşlar. Sizlere bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın. Çok kabarık, çok pufidik bir patik oldu. Şöyle göstereyim. Rahatlıkla 37 numara giyebilir. 36-37 numara için tam ideal bir ölçüdür arkadaşlar. Evet, videomuzun burada sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.